Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dünya üzerinde milyarlarca insan farklı dinlere ve inanç sistemlerine bağlı olarak yaşıyor. Peki bu inançlar nasıl şekilleniyor? Dünyadaki her din ve mezhep kendi kültürünü, tarihini ve ritüellerini oluşturuyor. Bu video tüm dünyadaki dinleri, mezhepleri ve inanışları derinlemesine keşfetmek için bir yolculuğa çıkıyor. Hangi dinler dünyanın büyük çoğunluğunu oluşturuyor? Her birinin gelenekleri neler ve hangi mezhepler bu inançları şekillendiriyor? Hadi dinler arası bu benzersiz yolculuğa çıkalım. Pew Research 2024 verileriyle dünya dinlerinin dağılımına bakalım. Hristiyanlık %31, İslam %25, inançsızlar %15.6, Hinduizm %15.2, Budizm %6.6, halk dini %5.6, Yahudilik %0.2'dir. Hristiyanlık, dünya nüfusunun %31'ini oluşturan ve 2.4 milyar kişiyi etkileyen bir dindir. Hristiyanlık batıda en yaygın olan din olmasının yanı sıra dünya tarihini ve kültürünü derinden etkilemiştir. Katoliklik, dünya Hristiyanların %50'sini oluşturur. Katoliklik, Vatikan'da liderlik edilen bir mezheptir. Özellikle Avrupa, Latin Amerika ve Afrika'da yaygındır. Protestanlık, %37'lik bir kesimi oluşturur. Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa ve Afrika'da büyük bir etkiye sahiptir. Ortodoksluk, %12'lik bir kesimi oluşturur. Rusya, Yunanistan ve Doğu Avrupa'da yaygındır. Hristiyanlık, İsa'nın hayatını ve öğretilerini temel alır. Farklı mezhepler, Tanrı ve İsa'nın rolünü farklı şekillerde yorumlar. Örneğin Katolikler, papalığa olan inançlarıyla bilinirken, Protestanlar kutsal kitaba daha doğrudan bir bağlanma eğilimindedir. İslam, dünya nüfusunun %25'ini oluşturan bir başka büyük din. 2 milyar insan İslam'ın öğretilerini takip ediyor. İslam özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya ve Orta Asya'daki pek çok kültür ve toplumu şekillendirmiştir. Sünnilik, Müslümanların %85'ini oluşturur ve İslam dünyasında en yaygın mezheptir. Sünnilik, özellikle Arap Yarımadası, Kuzey Afrika ve Orta Asya'da baskındır. Şiilik, Müslümanların %15'ini oluşturur. İran, Irak, Lübnan ve Azerbaycan'da yoğunluk kazanmış bir mezheptir. İslam yalnızca bir din değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. İslam'ın temel ilkeleri 5 şart olarak bilinen namaz, oruç, zekat, hac ve imandır. Hinduizm, dünya nüfusunun %15.2'sini oluşturan ve özellikle Hindistan ile Nepal'de yoğun olarak benimsenen bir dindir. Hinduizm, çok tanrılı bir inanışa sahip olup, yaşam, ölüm ve reenkarnasyon gibi kavramlarla ilgili derin öğretilere sahiptir. Vaishnavism, Vishnu'yu yüce tanrı olarak kabul eder. Hindistan'da en yaygın mezheptir. Saivizm, Shiva'yı en yüce tanrı olarak kabul eden mezhep, özellikle Hindistan ve Sri Lanka'da yaygındır. Şaktizm, Tanrıça Shakti'ye odaklanan bir mezhep olup özellikle kadınların kutsal güce sahip olduğuna inanır. Hinduizm, dünyanın en eski dinlerinden biridir ve insanlar ölümden sonra yeniden doğacaklarına inanırlar. Reenkarnasyon, Hinduizmin temel öğretilerinden biridir. Budizm, dünya nüfusunun %6.6'sını oluşturan ve 500 milyon insan tarafından takip edilen bir dindir. Budizm özellikle Asya'da, Çin, Japonya, Tayland, Sri Lanka gibi ülkelerde etkili olmuştur. Theravada, Güneydoğu Asya'nın büyük kısmında yaygın olan bu mezhep, Budha'nın en eski öğretilerini takip eder. Mahayana, Çin, Japonya, Kore ve Vietnam'da yaygındır. Mahayana, herkesin Buddha olabileceğini savunur. Vajrayana, Tibet'te yoğunlaşmış olan bu mezhep, özel ritüeller ve meditasyon tekniklerine dayanır. Budizm, Nirvana'ya ulaşmayı hedefler. Nirvana, acıdan kurtulma ve tüm isteklerden vazgeçme durumudur.
Yahudilik, dünya nüfusunun %0.2'sini oluşturur. Ancak tarihsel olarak büyük bir etkisi vardır. Yahudi halkı özellikle İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğunlaşmaktadır. Ortodoks Yahudilik, en geleneksel ve sıkı kurallara dayalıdır. Reformist Yahudilik, daha modern ve liberal bir yaklaşım benimser. Konservatif Yahudilik, gelenek ile modernlik arasında bir denge kurar. Yahudilik, monoteist bir din olup Tanrı'ya ve kutsal metinlere derin bir saygı duyar. Sihizm, Hindistan'ın ruhsal mirası. Sihizm, dünya nüfusunun yaklaşık %0.4'ünü oluşturan bir din olup Hindistan'ın Punjab bölgesinde çıkmıştır. Sihizm, tek tanrı inancına ve insana özgürlük, eşitlik ve hizmet etmeye dayalı bir yaşam tarzına dayanır. Kalsa, Sihlerin en geleneksel grubudur. Sihizm, tüm insanları eşit kabul eder ve bu eşitlik anlayışını gurbetçi toplumlar arasında da yaymıştır. Sihler, seva kavramına büyük önem verir. Şintoizm, Japonya'nın ruhsal yolu. Şintoizm, Japonya'da 2 milyonun üzerinde takipçisi bulunan çok eski bir yerel dini inanç sistemidir. Şintoizm, doğa ve ruhlarla bağlantıyı vurgular. Şintoizm, doğadaki her şeyin kutsal olduğuna inanır ve her şeyin bir ruhu olduğuna inanılır. Jainizm, sıfır zarar ilkesi. Jainizm, Hindistan kökenli bir din olup dünyanın %0,1'lik bir kısmı tarafından benimsenmiştir. Jainizm, şiddetsizlik ve tüm canlılara saygı temelinde bir yaşam felsefesi sunar. Jainizm'de tüm canlılara zarar vermemek için son derece dikkatli bir yaşam tarzı benimsenir. Bu bazen aşırı tedbirli davranışlara yol açar. Zerdüştlük, Pers İmparatorluğundan gelen bu din tek tanrı inancına dayanır ve dünya görüşü olarak iyilik ile kötülük arasındaki mücadeleyi öne çıkarır. Bahai inancı, insanlık için tek bir tanrıya inanan ve tüm dini öğretileri birleştirmeye çalışan bir inanç sistemidir. Animizm, doğadaki tüm varlıkların, özellikle hayvanlar, bitkiler ve kaya gibi öğelerin ruhlarının olduğuna inanan bir inançtır. İnançsızlık, dünyada yaklaşık %15.6'lık bir nüfus bir dine bağlı değildir. Ateistler, agnostikler ve seküler bireyler bu kategoride yer alır. Bu kişiler dinin doğasına ya da Tanrı'nın varlığına dair bir inanç taşımayan kişilerdir. İnançsızlık özellikle Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin gibi sekülerleşmiş bölgelerde yaygındır. Pew Research 2024 verilerine göre ateizm özellikle Çin'de büyük bir oranda kabul edilmiştir. Dünyada milyonlarca insan farklı dinlere ve mezheplere inanıyor. Her biri kendi kültürünü, değerlerini ve yaşam felsefesini oluşturuyor. Ancak tüm bu farklılıkların ötesinde dinlerin ve inançların ortak bir amacı var. İnsanlar arasındaki barışı ve huzuru sağlamak. Her inanç yaşamın anlamına dair farklı bir pencere sunar ve bu farklılıkları kucaklamak insanlığın geleceği için çok önemlidir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriği beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilir, yeni videolar için önerilerde bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.